Merhabalar herkese. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben de sizlerle birlikte ilk defa yapacağım. Şöyle bir şablon var elimde. Çarkıfelek modeli isteyen arkadaşlar var. Bu da bir çarkıfelek modeli tabi. Farklı farklı örnekleri de var çarkıfeleğin. Şimdi bunu beğendim. Burada güzel duruyor tabi. İnşallah ördüğümüzde de güzel durur. Çünkü ben de ilk defa yapacağım. Zincir sayıları falan uygunsa İnşallah uygundur. Güzel duracaktır. Şimdi başlayalım ortadan. Ben size anlatırken bir yandan buradan takip edeceğim. 2, 4, 5, 6 tane zincir çekelim orta kısmına. Şöyle dursun kenarda. Evet, önce 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi bu zinciri birleştiriyoruz. İlk zincirin içine batarak yine şöyle küçük bir halka yapıyoruz. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimiz var. Boşluğun içine batarak bu 6 zinciri birleştiriyoruz. Tekrar 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar boşluğun içine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Bu şekilde 6 zincirli 2, 4, 5 tane boşluk oluşturacağız. Ortadaki halkanın etrafına. 3, 4, 5, 6. Tekrar batıyoruz. Birleştirdik. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar aynı boşluğa. Şimdi dördüncüyü yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar birleştirdik. Şimdi ortada yaptığımız halkanın etrafına tekrar 6 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oluşturduk. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, yine 6 tane zincir çekiyoruz. Hemen birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Önümüzdeki ilk boşluğa, ilk oluşturduğumuz boşluğun içine ortasına doğru batarak şöyle girelim. 1, tekrar aynı boşluğa, 2, tekrar aynı boşluğa, 3 tane sık iğne yaptık. 6 tane şurada birleştirdiğimiz yerden 6 zincir çektik. Önümüzdeki boşluğun içine 3 tane sık iğne yaptık. Evet, tekrar şimdi 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. Yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde etrafını dolanacağız. Şimdi 2 tane boşluğumuz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki boşluğa girdik. 1, 2, 3. Yine 1, ama çekemedim. 1, 2, 3, 4, 5, pardon 5, 6 zincir. Şimdi şu boşluğun içine son boşluğumuz bu. 1, 2, 3. Her boşluğun üzerine üçer tane sık iğne yaptık. Aralarda yine 6 zincir çekerek. Burada birleştirme noktası yok. Şurayı atlamamanız gerekiyor. Şurada birleştirmiştik bir alt sırada. Bakın buradan 6 zincirle direkt boşluğun içine gelmiştik. Şimdi burada da en son 3 tane sık iğne yaptıktan sonra
Bakalım kaç zincir çekilmiş. 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 tane yapılmış. Evet, şimdi tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaştırsam sanırım daha iyi görünecek. Hep sık iğne çünkü. Tekrar 6 zincir, 2 3 4 5 6. Şuraya böyle bir işaretleyici falan da koyabilirsiniz isterseniz. Gerçi dantelde zor olur ama sık iğneleri takip ederek bir üst satıra geçeceğiz, bir üste. Şimdi önümüzdeki boşluğa yine hemen giriyoruz. Boşluğun içine 1, yine boşluğun içine 2, tekrar boşluğun içine 3 tane yapıyorum. Şimdi altta 3 sık iğne yapmıştık. Üstte 5 tane sık iğnemiz var. Yine 3 tanesini boşluğun içine yapıyoruz. 2 tanesini buradaki sık iğnelerin üzerine yapıyoruz. İlk sık iğnenin tam tepesine batıyorum. 4 oldu. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. 5. 5 tane sık iğne yaptık. Şuradaki sık iğnemizin üstü boş. 3 tanesini boşluğun içine, 2 tanesini buradaki sık iğnelerin üzerine yaptık. Tekrar 6 zincir, 2 3 4 5 6. Geliyoruz şimdi önümüzdeki boşluğun içine. Önce 3 tane boşluğun içine yapıyoruz. 2 3. Şimdi 2 tane buradaki sık iğnelerin üzerine, en baştakinin tam, şimdi 1 ve 2'nin arasında bir yuva vardır. O yuvaya batmıyoruz. Buradaki tam sık iğnenin tepesine doğru batıyoruz. 4. Şimdi yuvaya batıyoruz. 5. Burada bir sık iğnemizin üstü boş kalacak. Şimdi tekrar 6, 1 2 3 4 5 6 zincir. Geliyoruz yine boşluğun içine. 1 2 3. Dördüncüyü ilk sık iğnenin tam tepesine batıyoruz. Beşinciyi ikinci sık iğnenin üzerine batıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ve 1 2 3 4 5 6. Evet, tekrar şimdi aynı işlem. 1 2 3 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi dördüncüyü tam sık iğnenin üzerine 4, beşinciyi bir sonrakinin üstüne batıyoruz. 5 sık iğnemiz tamamlandı. Ve 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar aynı işlem. Boşluğa 3 tane, 1 2 ve 3. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine 4, bir sonrakine 5. Evet, biraz fazla sık iğneli. Şu ipimizi keselim oradan, elimize takılmasın. Evet, şöyle elimde tutarsam daha net görünüyor sanırım. Evet, şimdi bakın burada 5 sık iğneli, yani başlangıç yerimiz. Aslında bir birleştirmemiz yok. Birleştirmeden direkt gidiyor aslında. Şimdi burada 5'er sık iğneleri tamamladık. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bakalım siz bakarken, hatta ben sayayım. 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sefer 5 sık iğnenin üzerinde 7 sık iğnemiz olacak. Zincir sayımız 6. Yine boşluğun içine 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 tane boşluğun içine yaptık. Şimdi burada ilk sık iğnenin az önce dediğim gibi bir ve ikincisinin tam şöyle ortasına değil, ilk sık iğnenin tam üstüne batıyoruz. 4. Şimdi sırayla yapabiliriz. 5 6, batacağımız yerler orada zaten bellidir. 7. Yani şuradakinin tam üstüne battığımızda burada bir tane sık iğnemiz boşta kalmış olacak. Üzerine batılmayacak.
Evet, 7 sık iğnemiz tamam. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir sayısını tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 zincirimizi çektik. Boşluğun içine geliyoruz. Aynı şekilde boşluklara 3 tane 3, sonra sırayla devam ediyoruz. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine 4 5 atlamadan 6, pardon, 6 aynı yere battım, 6 ve 7 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şu ipimizi şuraya alalım. Yine boşluğun içine giriyoruz. 1 2 3, dördüncüyü sık iğnenin üzerine yapıyoruz. Beşinciyi sık iğnenin üzerine, 6'yı sık iğnenin üzerine ve 7'yi sık iğnenin üzerine. Her defasında 3 tane burada, bir tane burada boşta kalıyor. Bir sık iğnemiz boşta, üzerine batmadık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine 1 2 3. Şimdi sık iğnenin üstüne battık. 4 5 6 7. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Boşluğa geldik. 1 2 3 tane boşluğun içine 4 5 6 ve 7. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine boşluğun içine geliyoruz. 1 2 3. Şimdi bakalım, 3 ile başlamıştık. 3 5 7. Yani sıramızın sonuna gelmişiz demektir. Her sık iğneyi sayarsanız sırasını 3 5 7 3 5 7 3 5 7. Şimdi burayı da bitirmişiz. Şimdi geldim, ben 6 zincir çektim. Tekrar boşluğa 3 tane yaptım. Şimdi kaç tane sık iğne yapacağız ona bakalım. Sanırım 9 olması lazım. 3 5 7 yaptık. 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9 tane sık iğne yapmamız lazım. 3 tanesini boşluğa yaptık. Şimdi yine sık iğnelerin üzerine 4 5 6 7 8 ve 9. Yine bakın, bir tane sık iğnem boşta. 1 2 3 4 5 6. Yine 6 zincir mi, onu saymadım. Evet, 6 zincir. İşlem aynı. Boşluğa geliyoruz. Bu şekilde dolanıyoruz. 3 tane boşluğa, 2 boşluğun içine 3. İlk sık iğneye şimdi batıyoruz tam tepesine. 4. Şimdi sırayla yuvaları belli zaten. 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 zincir. Boşluğa geldik. 1 2 3. Dördüncüyü trabzanın, pardon, sık iğnenin tepesine, 5. sık iğnenin tepesine, 6 7 8 ve 9. Evet, şöyle oluşmaya başladı.
1 2 3 4 5 6 zincir. Yine boşluğa geldik. 1 2 3 tane boşluğa yaptık. 4 5 6 7 8 9 3 5 7. Evet, burada daha 9 tamamlanmamış. 2 3 4 5 6 zincir boşluğun içine 1 2 3. Şimdi sık iğnelerin üzerine 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi şu geçişlerde kontrol ediyorum. 3 5 7 9. Demek ki bu sırayı da tamamlamış olduk. 9 sık iğne ile dolandık. Pardon, zincirim söküldü şimdi. Kaç oldu, tekrar seçelim. Yine buradan 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Dediğim gibi birleştirme yok, komple döne döne gidiyor. Şimdi 9 taneden sonra bakalım yine bir farklılık var mı? 3 5 7 9 2 4 6 8 10 11. Evet, yine aynı şekilde 2 tane artıyor ve 1 2 3 4 5 6. Yine 6 zincir, 3 tane boşluğun içine yapıyoruz. 1 2 evet 3 tane boşluğun içine yapıyoruz. Şimdi sırayla devam ediyoruz. 4 11 tane sık iğne yapıyoruz. 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine 6 zincir çektik, 11 sık iğne yaptık. Burada bir sık iğnemizin üzeri boş olması lazım, yoksa dönmez zaten bu şekilde. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir boşluğa 3 tane yapıyoruz. 2 3. Şimdi trabzanların üzerine 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, şöyle baktığımda şablonun sayıları doğru verilmiş. Çünkü elimde herhangi bir esneme ya da daralma yapmadı. 6 zincir gayet modeli götürdü buraya kadar. Şimdi tekrar 6 zincir. Şimdi elinize göre buradaki bu zincir sayısını da ayarlayabilirsiniz tabii ki. Hani bol örüyorsanız bunu 5 çekebilirsiniz. Eğer marullanma olursa daha da az çekebilirsiniz. Onu kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Önce bir 6 ile deneyin. Şimdi tekrar 6 tane çekelim. 1 2 3 4 5 6. Çünkü hep aynı gidiyor zincir. 2 3 zincir, pardon 3 sık iğne geldik. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 1 2 3 4 5 6 zincir, yine boşluğa 1 2 3. Şimdi sık iğnenin üzerine 4 5 6
7. 7'nin nereye baktığımı göremedim. Bir saniye. Şöyle 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, şimdi zaten sonda bir tane sık iğneniz kalmıyorsa şuralarda bir yerde hata yaptınız, yanlış yere battınız demektir. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tekrar boşluğa geldik. 1 2 3 sık iğnenin üzerine 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6. Bir kontrol edelim. 3 5 7 9 11. Evet, bu sırayı da tamamlamışız. Ya da 3 5 7 9 diye saymanıza da gerek yok. Sadece 1 2 3 4 5 diye de sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5. 5 sıra sık iğnemiz tamam. Şimdi bir üste geçiyoruz. Yine ben 6 zincir çektim ama bir sayalım şimdi. Siz şöyle bakarken. Evet, bir sıra daha aynı gidiyoruz. Şimdi 11 sık iğneydi. 13 tane sık iğne yapacağız. Onu da yapalım beraber. Yine 6 zincirimiz var. Bir üst sırada farklılıklar başlayacak. Evet, boşluğun içine 3 tane yaptık. Şimdi trabzanın sık iğnenin üstüne 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Evet, 13 tane yaptık. Yine burada bakın bir tane sık iğnemiz boşta. 1 2 3 4 5 6 zincir boşluğa 1 2 3 ilk sık iğnenin üzerine 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Burası da bitti. 1 2 3 4 5 6 zincir boşluğun içine geldik. 1 2 3 4. Şimdi sık iğnelerin üzerine yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 geldik boşluğa. 1 2 3 tane boşlukta dördüncü sık iğnenin üzerinde 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kaç sıra oldu? 1 2 3 4 pardon şöyle 1 2 3 4 5 6 bakalım 1 2 3 4 5 demek ki devam ediyoruz.
1 2 3 4 5 6 zincir, tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi yine bakalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Yani bu sıramızda tamamlamışız. 6 sıra sık iğne. Evet, şimdi bu sıradan sonra yapacağımız işlem değişiyor. Şimdi burada 6 zincir çekmiyoruz artık. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen önümüzdeki boşluğun içine, bu 6 zincirlik boşluğun içine giriyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Evet, şimdi burada 13, en son 13 tane sık iğne yapmıştık. Bunun üzerine 11 tane sık iğne yapacağız. Artık azaltmaya başlıyoruz. Bir tane bu baştan, bir tane bu baştan olmak üzere azalacak. Azaltmak için de geliyoruz burada. Hemen ilk sık iğnenin üzerine değil, hemen yanına. Yani şurada bir sık iğne boşta kalacak üstü. Yine sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi bir sırayla yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, 11 tane sık iğne yaptığımızda yine burada da bir sık iğnenin üzeri boş kalacak. Burada da bir sık iğnenin üstüne atladık zaten. Şimdi tekrar 5 zincir, 1 2 3 4 5 zincir. Boşluğun içine giriyoruz, birleştiriyoruz. Ve yine 1 2 3 4 5 zincir. Hemen birinci sık iğnenin üzerine değil, bir sonrakinin üzerine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yine 11. yaptığımızda buradaki son sık iğnenin üzerine hiçbir şey yapmıyoruz. Burada son sık iğne bir tane kalmıyorsa, dediğim gibi buralarda bir hata var demektir. Baştan ve sondan birer tane eksiltmiş olduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir boşluğun içine batıyoruz. Tekrar 5 zincir. Yine aynı şekilde bir sık iğne atladım. 11 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 zincir boşluğun içine battık. 1 tekrar 5 zincir, yine geliyoruz sık iğnelerin üzerine, bir tane atlıyoruz. Evet, şuradaki atlama işi önemli. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 pardon 3 4 5 zincir. Yine şuradan anlayabilirsiniz, artık 2 tane boşluk yaptık. Şimdi son 11 tane sık iğne yapacağız. Geliyoruz, bir tane atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, şimdi buradan bir üste geçerken ne yapıyoruz? Ben de bakayım. Siz de buradan bakabilirsiniz. Evet, yine aynı işlemler. Yine 5 zincirle devam edeceğiz. Bu sefer de kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine 2 tane azaltarak 9 tane sık iğne yapacağız. Şimdi yine 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi 2 tane boşluk oluşmuştu. Bu sırada 3 tane oluşacak. İlk boşluğun içine girdik, birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir. İkinci boşluğa giriyoruz, birleştirdik. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi yine buradaki ilk sık iğnenin üzerine değil, bir sonrakinin üzerine batıyoruz. Sık iğneler yapıyoruz. Burada da 3 tane boşluğumuz oluştu. Evet, 1 2 baştan ve sondan birer tane azaltıyoruz. Yine 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 tane sık iğnemiz tamam. 1 2 3 4 5 zincir. Geliyoruz hemen ilk boşluğun içine, birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki boşluğun içine geldik, birleştirdik. Yine 1 2 3 pardon 3 4 5 zincir ve yine 9 tane. Şimdi ilk sık iğnenin değil, bir sonrakine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 3 tane burada boşluğumuz oluştu ve 9 tane sık iğne yapıyoruz. Yine aynı şekilde burada baştaki ilk sık iğnenin üzerinde değil, atlıyoruz bir sonraki sık iğneye. 9 tane yaptığımızda yine burada sonda bir tane altta sık iğnemiz boşta kalması lazım. Şimdi bu şekilde gelelim şu birleştirme noktasına kadar. 9 tane sık iğne, aralardaki zincir sayılarımız yine 5'er tane olacak ve 3 tane boşluğumuz oluşacak. Şimdi başlangıca gelelim, bir üste geçelim. Evet, bir sırayı dolandım ben. Şimdi 9 tane sık iğne yaparak bitirdik. Yine geldim başlangıç noktasına. Şurada 3 tane boşluğumuz oluşmuştu. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Boşluğun içine birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, tekrar boşluğun içine 1 2 3 4 5 zincir, yine boşluğun içine, her boşluğun içine sırayla sık iğne ile birleştirdik. Yine 1 2 3 4 5. Şimdi 9 sık iğnemiz vardı. Burada artık 2 4 6 7 sık iğnemiz olacak. Yine aynı şekilde burada bir sık iğneyi atladık. Bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7.
Yine 7 tane sık iğne yaptık. Buradakinin üzeri boş, buradakinin de üzeri boş. Ve yine 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen ilk boşluğun içine sık iğne ile birleştirdik. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer boşluğun içine 1 2 3 4 5, bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 5. Yine geliyoruz buraya, 7 tane birinci sık iğneyi atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2, evet, 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane sık iğne yaparak yine bir sıra dolanacağız. Buradaki boşluk sayımız şimdi 1 2 3 4'e çıktı ve 5'er zincirle geçiyoruz. Aynı alt sırada yaptığımız gibi kendiliğinden burada 5 tane boşluk oluşuyor zaten. Şimdi 7'şer sık iğne yaparak aynı şekilde dolanalım. Yine başlangıca gelelim. Bir üste geçelim. Evet, bir sırayı daha dolandım şimdi. 9 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 tane boşluğumuz oluştu. Şimdi 9 sık iğnemiz bitti. Yine buradan 5 zincir çekiyoruz. Zincir sayılarımızda hiçbir değişiklik yok. 5 tane zincir ve boşlukların içine batarak ilerliyoruz. 2 3 4 5. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 pardon 3 4 5. Her bir boşluğun içine yine sık iğne ile birleştiriyoruz. 5'er zincir çekerek 1 2 3 4 5. Evet, şimdi geldik buraya. Pardon, 9 dedim, 7 sık iğne ile devam etmiştik. 2 4 6 7. Evet, şimdi 5 tane sık iğne yapacağız. Yine bir tane atlıyoruz. Her sırada 2 tane sık iğne azaltıyoruz. Altta 2 tane sık iğneyi çoğaltarak devam etmiştik 13 tane sık iğneye kadar. Sonrasında da her sırada ikişer tane azalttık. Şimdi 5 tane sık iğnemiz var. Yine dediğim gibi ilk sık iğnenin üzerine batmıyoruz. Bir sonrakine, sonda da bir sık iğnemiz boşta kalacak. 1 2 3 4 5 zincir ve bu şekilde birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, tekrar 1 2 3 4 5 zincir, bir 2 3 4 5 zincir, son boşluğa da battık. Şimdi her sırada bu boşluk sayımız da artıyor tabii ki. 1 2 3 4 5 tane zincir, yine bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemiz. Boşluk sayımız da 1 2 3 4 5 oldu. 5 sık iğne, 5 tane boşluk. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi yine boşlukların içine batarak ilerleyelim. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, tekrar 1 2 3 4 5. Geliyoruz şimdi, yine bir sık iğne atlıyoruz. 5 tane yan yana sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Yine zincirle devam ediyoruz şimdi. 1 2 3
4 5 zincir, 1 2 3 4 5, 2 tane boşluğumuz oldu. Şimdi üçüncü boşluk, 1 2 3 4 5, dördüncü boşluk, 1 2 3 4 5 ve beşinci boşluk oluşacak. Şimdi ilk sık iğnenin değil, bir sonraki sık iğnenin üzerine battık. Yine 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 zincir, tekrar 1 2 3 4 5 zincir, her boşluğa sık iğne ile batarak ilerliyoruz. 4 5, bir 2 3 4 5, yine geldik sık iğnelere, bir tane atladık, 1 2 3 4 5. Şimdi bakalım, boşluk sayımız 1 2 3 4 5. Evet, sona gelmişiz. Yine birleşme noktası olmadığı için sırayı bu şekilde takip ediyoruz. Bakın 5 tane boşluğumuz bitmiş. Burada da 5 tane boşluğumuz bitti. Şöyle de sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra sık iğne yapmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Şimdi yine bir üste geçelim. Evet, şimdi bir üste geçiyoruz. Bir üstte de buradaki sık iğnelerin, 5 sık iğne vardı en son, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yine beşer zincirle dolanıyoruz boşlukların etrafına. 3 4 5 zincir, tekrar her boşluğa yine 5 zincirimizi birleştiriyoruz. 5 zincir birleştirdik. 1 2 3 4 5, tekrar. Şimdi 3 oldu. 1 2 3 4 5, 4 oldu. Bu sırada da 6 tane boşluğumuz oluşacak. 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi geliyoruz sık iğnelerin üzerine. Yine birinci atladık. İkincinin üzerine batıyoruz. 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi zincirle devam ediyorum. Her boşluğun içine batarak 2 3 4 5, 6 tane boşluğum oluşması lazım. 4 pardon 4 5, 1 2 3 4 5, tekrar 1 2 3 4 5, geliyoruz, bir sık iğne atladık. 1 2 3, 1 2 3 4 5, 6 tane boşluğum oluştu gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, yine beşer zincirle dolanıyoruz. Evet, bu şekilde şimdi dolanalım yine. Zaten nerede? Şurada başlamışız. Şu kadar bir alanım kaldı. Buraya kadar gelelim. Bir üste geçelim tekrar. Evet, şimdi bir sıra daha dolandım. Üçer tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5, 6 tane boşluk oluşturduk.
Şimdi son sıraya geçeceğiz. Son sıramızda sık iğne yok artık. Sadece zincirle gidiyoruz. Şimdi burada en son 3 tane sık iğne yaptıktan sonra yine 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Hemen ilk boşluğun içine birleştiriyorum. Şimdi üçer zincir çekerek devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki boşluğa. 1, 2, 3 zincir diğer boşluğa. Aslında bunları 4 de yapabiliriz. 1, 2, 3 zincir diğer boşluğa. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Şimdi son boşluğa geldik. Burada ne yapıyoruz? Evet, son boşluğa geldik. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına 2 defa doluyoruz. Ortadaki sık iğnenin üzerine batarak 1, 2, 3 ve 4 defa da çekiyoruz. Şimdi şu şekilde bakın, eğer gerdirme oluyorsa bu 3 zincirleri 4 olarak da çekebilirsiniz. Şimdi iyi görünüyor şu anda. Ben de şuraya bir tane dörtlü trabzan yaptık. 3 tane sık iğnenin tam ortasına batarak. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir geliyoruz. İlk boşluğun içine yine birleştirdik. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Her boşluğa 1, 2, 3 diye sayarak sık iğne ile birleştirelim. 1, 2, 3. En son boşluğa da birleştiriyoruz. Bakalım yine oraya. Evet, tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki sık iğnenin tam ortasına batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi tekrar bir sonraki boşluğa. Her boşluğa 3 tane zincir çekerek komple etrafını dolanacağız. Sadece sık iğnelerin üzerine geldiğimizde 3 zincir çekiyoruz ve ortadaki sık iğnenin üzerine batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Yani de 4 defa da tığımızı çekiyoruz. Uzun bir trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Şimdi bu 3 zincirin üzerine burada sık iğne yapılmış. 2, 3, yani şablonda öyle görünüyor. Ama bunu ekleyerek farklı boyutlarda bir ürün elde etmek isterseniz burada sık iğne yapmaya gerek yok. Ben de zincirle bırakacağım çünkü, ya da yapıp birkaç yerinde gösterebilirim. 3 zincir, çünkü sık iğne ile eklemesi zor olur. Evet, yine dörtlü bir trabzan yaptık. 3 zincir, 1, 2, 3. Evet, şimdi yine 3 zincir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zincir, 2 kez doladık. Tam sık iğnenin ortasına batıyoruz ve 4 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 zincir ve her boşluğa batarak ilerliyoruz. Yani şimdi beşgen bir model görünüyor bu şablonda. Pardon, fazla gidiyoruz tabi. Şimdi sona geldim. Şuradan 5 zincirle çıkmıştık zaten.
ortadaki trabzanımızı yaptık. 3 zincir çektik. Şimdi burada şu şekilde girelim. İçine sık iğne ile birleştirelim. Bir tane zincir çekelim. Evet, aslında modelimiz bitti. Şimdi bunun etrafına komple sık iğne gidilmiş ve köşeler belirginleşmiş sık iğne gidildiği için. 1 2 3 4 ve 5 köşe. Yani şu dilimlerin üzerlerini sayarsanız 1 2 3 4 ve 5 köşeden oluşuyor. Şimdi yapalım bir sıra sık iğne. Birleştirdiğimiz yerden hemen boşluğun içine girerek sık iğne yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 tane zincirim var zaten. 3 zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Tabi dediğim gibi yine bunu kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Gerdirme yaparsa eğer 4 tane sık iğneye kadar da çıkartabiliyorsunuz. 1 Pardon, şu köşeyi atladık şimdi. 1 2 3 4. Dördüncü de fazla sık iğne yapılmış. Evet, ikinci boşluğu yaptık. Şu trabzandan sonrasını sayıyorum. Şimdi ikinci boşluğa sık iğne yaptık. Üçüncü boşluğa da 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi dördüncü boşluğa, değil mi? Yanlış olmasın. 1 2 3 1 2 3 tane de burada olmuş oldu. Ama şununla beraber. Şurayı baştan alalım, bir yanlışlık olmasın. Yine bitirdik modeli. Geldik, 3 zincir çektik. Birleştirdik. Şimdi hemen buradan sık iğne yapıyoruz. 1 2. Hemen bir sonrakine geçtim. 3 tane, her boşluğa 3 tane yapıyorum. Şimdi 2 tane yaptık. Şurada sanırım, tekrar bir kontrol edeyim. 1 2 3 4. Evet, şurayla birlikte sayılmış. 1 2 3 4. Şuraya daha fazla sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet, şu köşeye 6 tane sık iğne yapılmış. Şimdi şuradan itibaren, trabzanın yanından itibaren, şu başlangıç olduğu için biraz kafa karıştırıyor. Şuradan itibaren sayarsanız 1 2 3 4, dördüncü boşluğa 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi devam ediyoruz 3'er sık iğne ile. Ya da dediğim gibi 4'er tane de yapabilirsiniz elinize göre. 1 2 3. Direkt diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Şu sık iğnelerimizin tepesinde herhangi bir işlem yok. Yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. 1 2 3. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3. Diğer boşluğa geçtim şimdi. Şimdi şuradan sayalım. Şurada dörtlü trabzanı geçtik. Hemen yanındaki boşluktan 1 2 3 buraya kadar normal dolduruyoruz. Dördüncü boşlukta 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 1 2 3. Bakın şuradan sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncü boşlukta 6 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6. Aslında köşeleri
bu 6 sık iğne yaptığımız yerler oluşturuyor. Ama dediğim gibi yani biz genelde böyle tek parça kullanmayız. Mutlaka birleştirip bir şeyler yaparız. Onun için zincirde bırakıp hatta şu son sırayı hiç gitmeden de birleştirme yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde şurayı biraz daha düzelttim. Şimdi köşeler oluşuyor gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi bu sık iğneyi yapmadan da şimdi şu köşeden şu köşeye boşluğu anlatalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane boşluktan ekleyerek motifi büyütebilirsiniz. Yani farklı motifler ekleyerek büyük bir parça elde edebilirsiniz. Şimdi sık iğne yaparak da ekleyebilirsiniz ama sık iğne ile eklediğimizde karşı taraftaki motifte de bir sık iğne olacak. Burada büyük bir kalın çizgi oluşacak. Bunu tek parça olarak sanırım düşünmüşler. Burada etrafında sık iğne var ama tek parça yapacaksınız da şu sık iğneleri yapabilirsiniz. Ben şimdi dolanacağım yine bunun etrafını sık iğne ile. Eklemek isterseniz de dediğim gibi şuralardaki boşluklardan ekleyeceksiniz. Evet, sık iğnesini de bitirdim. Şimdi bakın şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 kenarı olan bir motif oldu. Şuradan da birleştirelim. Son sık iğneyi de yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin içine girerek şöyle birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim. Evet, şimdi ipimi kesmeyeceğim oradan. Eğer birleştirerek farklı motifler yaparak birleştirmemi görmek isteyen arkadaşlar olursa bana yorumlarda belirtirseniz bir motif daha yaparak nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Onun için ipimi koparmıyorum. Dediğim gibi şu köşelerde şu köşeyle şu köşe arasında köşeler dahil sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuralarda 6 tane sık iğne yaptığımızda şu köşeleri oluşturabiliyoruz. Ama bu sırayı hiç yapmadan sadece zincirleyken ekleyerek daha büyük modeller, örtüler yapabiliriz. Evet, umarım beğenmişsinizdir bu modelimizi. Şimdi tabi burada kocaman görünüyor. Ben daha net görünsün diye zaten büyüttüm de biraz. Şöyle bir motif elde etmiş olduk. Evet, sizler de umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.